Artık iyi bir lider olmak için hangi özellikler gerektiğini hemen hemen herkes biliyor. Artık bilmeyen olduğunu zannetmiyorum. Ama artık herkes lider olmanın ne kadar zor olduğunu da biliyor. Zahmetli süreçtir liderlik. Artık sen olmayacaksın. Vaktinin çoğunu artık kendin için değil, başkalarının iyiliği için de harcamak zorundasın. Çok uğraştırır insanı. Öyle yattığın yerden doğuştan gelen yeteneklerinle iyi bir lider olamıyorsun. Mutlaka bir şekilde çok çalışmak, kendini ve yanındakileri geliştirmek, hatta kendinden vazgeçmek zorundasın. Oysa kurumsal hayatta bunlardan ziyade liderlik pozisyonunun getirdiği maddi avantajların ön planda olduğuna şahit oluruz. Pozisyonun getirdiği güç, kazanılacak para, alınacak primler vesaire vesaire. Zor bir pozisyon olsa da 2-3 yıl katlanıp tutunmaya çalışma, sonunda da güzel bir el sıkışma ile yüksek bir ayrılık parası alma. Özetle liderliğin getirdiği insani ve zahmetli süreçlerle uğraşmak yerine kısa dönemde pozisyonun maddi getirileri birinci öncelik yapılıyor. Liderlerin hepsi olmasa da büyük bir kısmı liderlik performansının kişisel ve kurumsal başarı için çok önemli olduğunu, gerekli davranış biçimlerini ve bu konularda da gelişmek gerektiğini bilir. Bu nedenle daha iyi bir lider olmak için kişisel gelişim hedefleri belirler, eğitim ve geliştirme aktivitelerine katılırlar. Ne yazık ki liderliği geliştirmek için alınan eğitimlerin çoğu uygulamaya geçmez. İyi niyetli liderlik eğitimleri, bireysel gelişim planları, koçluk görüşmeleri enerji verici etkinlikler olarak kalır. Liderlik konusu üzerinde en fazla araştırmalar yapılan, araştırma sonuçlarına da kolayca ulaşılabilen, iyi bir lider olmak için yapılması gerekenlerin tüm detaylarıyla anlatıldığı, insanlık tarihi kadar geçmişe sahip bir konudur. Lider geliştirmeye bu kadar çok yatırım yapılırken neden hala bu kadar büyük eksiklik var? Bana göre günümüzde üstesinden gelinemeyen en büyük zorluk, liderlik konusunda ne yapabileceğimiz konusunda daha fazla bilgi öğrenmek değil, bilinenlerin uygulandığından emin olmaktır. Yapılan bir araştırmada 4000 şirkette liderlik geliştirme programlarının etkinliği ölçülmüş. Bütün bu liderlik geliştirme programlarına rağmen şirketlerin kritik liderlik pozisyonlarında %58 oranında boşluk tespit edilmiş. Bu ne demek? Şirket eğitim programları, şirket dışı aktiviteler, değerlendirmeler, rehberlikler, bütün bunlara rağmen şirketlerin yarısından fazlası büyük lider yetiştirme konusunda yeteri kadar başarılı olamamıştır. Bir ürünü geliştirmek için aylarca hatta yıllarca uğraşıyoruz. Sonra da o ürünü pazarda tutundurmak için geliştirme safhasında harcadığımız zamandan çok daha fazla zamanı o ürünü piyasada tutundurmak için harcıyoruz. Ama 3 günlük, bilemediğiniz bir haftalık liderlik eğitimleriyle lider yetiştirmeye çalışıyoruz. Oysa liderlik uzun soluklu bir gelişim sürecidir. Lider yetiştirmek, bir ürün geliştirmekten çok daha zahmetli bir süreçtir. Lideri önce kapsamlı bir eğitimden geçirmek, sonra da sürekli gelişmesini sağlayarak liderliği karakteri haline getirmek gerekiyor.